Merhaba arkadaşlar. Isparta şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Eğirdir'e geldik. Eğirdir'e gelirken yoldaki bariyerlerden görülen mavilik her zaman beni heyecanlandırmıştır. Ülkemizin en büyük dördüncü gölü olma özelliğiyle bilinen Eğirdir Gölü, halk arasında bazı gün ve saatlerde değişik renklere büründüğü için 7 renkli göl olarak da adlandırılmaktadır. Eğirdir'e uzaktan bakıldığında Eğirdir Gölü dışında keşfedilecek pek fazla yer olmadığı düşünülebilir. Ama Eğirdir'e gidince bunun böyle olmadığını, tarihi ve doğasının gerçekten gelen ziyaretçilerini büyülediğini göreceksiniz. Bu gezimizde Eğirdir'in merkezini kısa bir gezi yaptık. Altınkum Plajı, Yeşilada, Can Adası, Eğirdir Kalesi, Ayastafanos Kilisesi, eski Eğirdir evleri, Hızırbey Camii, halk arasında Ulu Cami de deniliyor. Dündarbayı Medresesi'ni gezdik. Şimdi hazırsanız eğer gezimize başlayalım. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Eğirdir'in ünlü plajlarından Altınkum Plajı'na geldik. Altınkum Plajı'nın olduğu yerde kamp ve karavan alanında bulunmakta. Ve Altınkum plajının olduğu yerden ayrıldık. Eğirdir merkeze geldik. Şimdi burada biraz gezeceğiz. Yok, çocuğun kabahati da. Benim çocuğum ne oldu? 13 derece. Vallahi öyle. Bunun da kendisi yok. O böyle kapına seni öyle etti, böyle böyle diye. Güzel. Ve şimdi Eğirdir Kalesi'nin olduğu yere geldik. Şansımızdan pazar varmış. Burası aynı zamanda bir yarımada. Yeşilada ve Can Adası diye adlandırılan güzergahın üzerinde. Şimdi burada bir kapı var, giriş kapısı. Oraya kadar gidip döneceğiz. Eğirdir Kalesi'nden sadece bu surlar kalmış. Diğerleri yıkılmış. Burada bir türbe var.
Şansımıza Eğirdir pazarı buradaymış. Fazla da çekemedim o yüzden. Şimdi adaya gidiyoruz. Adanın eski evleri. Şimdi Yarımada'nın en uç kısmına geldik. Buraya Can Adası da deniliyor. Kuşlar ne kuş acaba? Karga mı? Adanın ucundayız. Burada bir tane kilise var. Ama kiliseyi açacak kimse yokmuş. O yüzden sadece dışından bakacağız. Bunlar da adanın evleri. Yol tek yönlü. Kaya Stefanos Kilisesi. Eğirdir'de gezilecek o kadar çok yer var ki inanın bir gün yetmiyor.
Sanırım tekrar gelmemiz gerekecek buraya. Şimdi Hızır Bey Camisi ve Dündar Bey Medresesi'nin olduğu yere geldik. Şimdi buraları gezelim. Ve biz Dündar Bey Medresesi'ni gezerken Eğirdir Belediyesi çalışanlarından Mustafa Bey bize yardımcı olmak için yanımıza geldi. Ona da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Eğirdir Belediyesi Turizm Zabıtası Mustafa Çetinkaya, Kültür Turizm Birim'den de sorumluyum aynı şekilde. Bulunduğumuz yer olaraktan da ben her zaman Ispartalıları söylüyorum. Siz en fazla yüzyıllar boyunca en fazla bir aydın merkezi oldunuz. Biz ise bir devletin 120 yıl boyunca başkentliğini yapmış olan bir yeriz. Bulunduğumuz yerde şehrin en önemli noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Camimiz, minaremiz, medresemiz olaraktan dünyanın en farklı kombinasyonlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Camimizin bir ucundan medresemizin diğer ucuna tamamen arkamızda şimdi küçük filmlerin olduğu gibi dış kale surlar üzerine inşa edilmiş bir yer burası. Yerde en az 4 tane kaleden oluşan muhkem bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Camimiz Isparta sınırları içerisindeki en eski ve en büyük cami. Avluyla beraber aynı anda 3000 kişinin duvarlar üzerine inşa edilmiş, kemerli altından da geçirebilen tek minaresi olduğunu söyleyebiliriz. Medresemiz ise 1300'lü yıllarda yapılmış bir medresedir. Girişte 1237 yılında yaptırılmış bir kervansaray yazıyor günümüz Türkçesine çevirirsek. Şu karşıda gördüğünüz kitabede de 1300'lü yıllarda yapılmış bir medrese olduğunu yazıyor. Kitabeyi görmemiştim. Hemen Evet. anladım. Bundaki karmaşanın sebebi ise 1300'lü yıllarda yapılan bir eski bir kervansaray var. 1237 yılında yapılmış. Oradaki kervansarayı söküyorlar. Medresemizde minare ve camide olmak üzere yeniden inşa ediyorlar. Isparta'nın da en ünlü medresesi olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'daki Burası çok Haydarpaşa karını yapan Haydarpaşa ile Haydarpaşa'nın yetiştiği okul, bu bulunduğumuz okul. Osmanlı'daki ilk modern orduyu kuran Hüseyin Ali Paşa'nın yetiştiği okulda bu bulunduğumuz medrese. Yani Çok iki değerli. tane sadrazam çıktığını söyledik. Yukarı savaşın 1907'den böyle sadece bir özellikle 1960'daki restorasyonu bağlılar burayı tamamen kaldırıyorlar. Yaklaşık 12-13 oradan oluşan bir medrese olduğumuzu söyleyebiliriz. Böyle alçak, klasik bir cümle vardır. İlme, ilim verene ve ilim alana saygıdan dolayı her zaman medreselerin türbeler dahil olmak üzere böyle hep alçaktır. Ve sütun başlıklarını göreceksiniz. Orijinalleri sağımdaki ve solundaki girişi. Şu karşıdaki gördükleriniz orijinal. Diğerleri imitasyon. Şunlar? Bunlar İmitasyon. mu? 1970'teki restorasyona bağlı olarak imitasyon olarak Anladım. inşa edildiğini söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz bir kuş figürü vardır. Birçok dinde bolluk, bereketlik anlamına gelir. Ama farkındaysanız Selçuklu sağa ve sola dönen kuş var, kuş figürü vardır bayrağında. Doğunun ve batının hakimi anlamına gelir. Peki burada neden bu orijinal, neden bunun başlığı kırık diye soracaksınız. İslam'da ve erken Hristiyanlık döneminde paganlara tekrar dönüşüm olmasın diye özellikle baş tarafı kırılır. Allah Allah. Bu bizdeki anlayış. Artık dönemin yani. figürlerinden bir tanesi. Burada gördüğünüz bir hayat ağacı vardır. Bu Evet. dünya ile diğer dünya arasındaki bağlantı bu hayat ağacı vasıtasıyla bağlandığımızı ve bu ağacın köklerinin bu dünya ile diğer dünya arasındaki bağlantıyı sağladığı üzerine inançlardan bir tanesidir. Bunun yanında gördüğünüz bir zambak figürü vardır.
yeniden doğuşu ifade eder. Ruhun yeniden canlanmasını da ifade eder. Burada gördüğünüz bir haşhaş veya nar figürü vardır. Birçok dinde bolluk, bereketlik anlamını taşır. Kur'an-ı Kerim'deki cennet meyvelerinden bir tanesi nardır. Kurtubi'de bir hadisçi vardır. Onun aktardığı hadiste cennet sularından bir damla narın içinde bulunuyor üzerine anlatılır. İmam Şafii ve Burhanettin Zengi'nin ilim üzerine ifade ettiği cümleler vardır. İlimle uğraşınız zira kimse doğuştan alim olaraktan doğmaz diye bahseder. Kendisinde ilim olmayanlar diye bahseder. Kalabalıklar ona yoğunlaştığında o kişi küçülür diyerekten ifade eder. Burhanettin Zengi'nin de der ki ilimle uğraşınız, az yiyiniz, çalışınız, zira ders ile kaim olun diye ifade var. Odalarımızdan bir tanesinde böyle gördüğünüz gibi bir şehrin maketleri vardır. Bu aslında birisinin hayali bir rüyasının gerçekleşmesi olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki gördüğünüz maketler 2000'li yıllarda bunun hayalini yaşayan Salih Şapçı'nın yaptığı şehir maketleridir. Ve bu kişi 2000'li yıllarda bunları burada sergilemek üzerine hayal vardı ciddi anlamda yazılarının orada ifade eder. Ama tabii o dönemde özel dükkanlar da vardı. 2019 itibariyle biz bu seviyeye getirdik medreseyi. Ve o amcamla buraya ulaştıktan sonra belki kalan son eşyaları alındı, medreseye yerleştirdi. 3 ay sonra vefat etti. Demek ki bir insanın hayali. Bu az önce gördüğünüz minare ve gördüğünüz gibi bunların eski dönemki fotoğrafları. Bu 1930'a ait bir fotoğraf gördünüz. Bu da şu anki. Az önceki sütun başkanı. Burada gördüğünüz bir kütüphane vardır. Bu kütüphaneler şu an kalmadı. Osmanlı döneminde son dönemde yapılan modern kütüphaneden bir tanesi. İstanbul'da kütüphane bazına katılmış. İçinde 217 tane kitap varmış. Tabii daha sonra halk evleri, Cumhuriyet döneminden sonra halk evleri yerleşti. Tabii bu belediyenin yanındaki bir yer. Bu yıkıldıktan sonra bir okul varmış ahşaptan. Yılanlışı Ala Medresesi ahşaptan yapılan bir medreseymiş. Kale Medresesi olarak geçiyor. Cumhuriyet dönemine yakın bu yıkılıyor. Geneli okul yapıyor. 1920 yılında da Kurtuluş Savaşı'ndaki zafere mutakiben de hazırlanan okul. Bunun üstünde peki bu okulun bizim için farklılığıysa ben böyle anlatırım. Üst katında medeniyetler dersi okutulmuş. Peki bu nedir derseniz? Etraftaki antik kentlerden tarihi eser getirmişler 21 tane. Bu okula sergilenmiş. Dönem için çok üst düzey bir düşünce. Ve okulun sonunda o dönemki şöyle baktığınızda ise fotoğrafları göreceksiniz. O dönemleri ifade eden. Bu 1907'ye kadar hemen hemen bu arada sürdürmüş bir okul. Tabii daha sonra yer değişiyor. Şu anda da Muazzez Yaşar Şapçak olarak da kullanılan okul. Burada gördüğümüz ise Eğirdir Kalesi. Eğirdir birden fazla kale olan bir yer. Arkamızda az önce bahsettiğim dış kale. Şehrin merkezinde olan gördüğünüz iç kaledir. Yukarıdaki antik kenti sayarsanız 3. kale. Adada Timur'un 2 tane tarihçisi bir kale olduğundan bahseder. 4-5 kale oluşan muhkem bir kent olduğunu iddia edebiliriz. Şu an sadece gördüğünüz giriş kalmıştır. Normalde giriş daha varmış. Ama şu an sadece gördüğünüz 2 kale vardır. Osmanlı'da geçtikten sonra da bu kale hapishane olarak da dönem olarak da kullanılmaya başlıyor. Burada gördüğünüz 2 tane para vardır. 3 tane paramız var. Bunlar Türk İslam'a bugün sağındaki ve solunda gördüğünüz Türk İslam'a aittir. Burada Felekabat yazıyor. Felekten, cennetten bir yer anlamına geliyor. Burada da Egirdir ifadesinin ilk olarak da ifade edildiği yani 1700 yıllık bir para olduğunu söyleyebiliriz. Bu paraların farklılıklardan bir tanesi de buralardaki yazılardan bir tanesi Anhu diye bir ifade var. Diyor ki Allah'ım bizi afetlerden koru diye yazıyor. Makalede okumuştum. Yani başlarına ne geldi ki böyle bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz bir ayrı para vardır. 2000'lik yıllık yaklaşık olarak da. Bu da yukarıdaki antik kentin ismi Beyrus'tur. Onu ifade eden bir ağaç ve böyle gördüğünüz bir figür vardır. Yukarıdaki antik kentimizin ismi Prostana'dır. Yeni dönemki yazılan doktor tezinde ise Hierotopolos diyerekten eski bir rahip olduğu üzerine anlatılır. Burada İmam Şafii Burhanettin Zengi'nin 2 odadan girişindeki yazılarıdır. Burada bir Eğirdir'deki bir kişi mezar taşıdır. Bu kitabı Eğirdir'de Baba Sultan Türbesi vardır. Türkiye'nin 4. büyük Bektaşi tekkesidir. Büyük ihtimal Baba Sultan dediğimiz kişi de
Hacı Bektaş Veli'nin birinci dönemki kuşak torunlarından olduğunu söyleyebiliriz. Onu anlatan bir kitap ve Isparta'nın en eski bir kitabesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da şu anki gideceğiniz, eğer görürseniz de Baba Sultan Türbesi hala ziyaretçisi vardır. Tabi özellikle Yavuz döneminde Şahlar, İran'daki savaşta buradakiler halk oraya özellikle gidince şahıs sırrılınca o dönemden sonra etkisini kırılmış. Ama özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kaldığında Bektaşilik tamamen yok oluyor. O da o dönemlerde kalan bir emareden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani konuya geldiğimizde ise bizim medresemizdeki olaysa medresemiz Kemal Sanak başlarından yapılan bir medresemizdir. Şu an çalışma olduğu için biraz kalmış. Orada Kemal Sanak'taki emanelerden, ifadelerden bir tanesi. Bu sonsuz omurgasında Allah'ın sonsuzluğunu ifade eden emanelerden bir tanesi ortamda kullandığımız. Buradaki gördüğünüz bir gemi figürü vardır. Bu yakın bir döneme kadar kullanılandır. Asfalt dökülerekten kullanılan yelkenli gemilerdir. Artık şu anda kalmadı bunlar. Motorlu gemiye geçildi. Burada gördüğünüz taşlar vardır. İyidir bölümden toplanan taşlardır. Katip Çelebi elinize geldiğinde 1600 yıllarda diyor ki Allah yazılı taşlara nasıl diyor elinde. Bu da Salih Hoca'nın hazırladığı maketlerden bir tanesidir. Eğridir. Geçmiş dönemde bağlı olaraktan kendisi yorulmamıştır. Burada gördüğünüz bir tren figürü vardır. Bu tren figürü Kurtuluş Savaşı'ndan önce 1912'de tamamlanmış bir trendir. İzmir'den başlayan İzmir'den Aydın'a, Aydın'dan Dinar'a, Dinar'dan da Eğirdir'e gelen tren yoludur. Bizde Kurtuluş Savaşı'ndaki en önemli noktalardan bir tanesidir. Biz bununla bir hem mühimmatları sevk etmek hem de yaralıları getirip de iyileştirilmeye çalışıldığı dönemlerden kalan şeyimiz. O dönemler öyle kullanıyorduk. Bununla ilgili anlatan güzel bir anekdot vardır. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduğu döneminde İngilizler yaptırır tren garını. İsmet Paşa'ya gidiyorlar. Diyor ki biz bunun parasını istiyoruz. Tren garı yaptık, böyle gemi köprü yaptık. Parasını istiyoruz. İsmet Paşa diyor ki ben bunun parasını vermiyorum diyor. Söküp alıp götürün diyor. Sökemiyorlardan ellerinde patlıyor. İngilizleri atmış. Hayatındaki en büyük kazıklardan bir tanesidir. Burada gördüğünüz Eğirdir'dir. Tabii şu an kalmadı. 1909 yangınındaki eldeki zengin ailelerden bir tanesi ağlardır. Onlara ait maket evlerden bir tanesidir. Ben bunların benzerini gördüm ve bu biz gerçekten durumu iyi olan bir aileye ait. Yukarıya çıkan 2 tane merdiven vardır. Bu bir zengin bir aile olduğunu ifade eden bir tanesidir. Salih amca bunu yapan Eğirdir'deki kapıları ifade etmek için hazırdadır. O kadar bir hazırlamış ki arkasından baktığınızda mesela kilit sistemi ne kadar mümkün olacak yapmaya çalışmış. Bu da gördüğünüz artık miniyet diyoruz. Bunun dışında üzüm ezme makinesi diyeyim artık basit bir cümle söyleyeyim bunlara. Hamuru karmak için, hamuru parçalayıp koymak için, üzüm ezip elde etmek için kullanılan Eğirdir'deki figürlerden bir tanesi olduğunu söyleriz. Tabii kalmadı şu an elimizde şu kullanmamız kalmadı. Eğirdir'in bu 1960'tan önce, 70'ten önceki hali. Buradan gördüğünüz mesela ön taraftaki o da 70'te de yapmışlar, hazırlamışlar. Burada gördüğünüz tekstil hat minyatür sanatından bazı eserler farklılık olsun. Bu da yeni dönemdeki minyatür. Biraz daha güncelleyerekten yapıldığı, Tesla'nın arabasının olduğu ve astronomiyle beraber hazırlanmış olan minyatür sanatı. Bu da Eğirdir'le ilgili altında gördüğünüz figürler adayı ifade ediyor. Pınar Pazarı'nı bir nebze olsun Pınar Pazarı'na ifade ediyor. Yaklaşık 700 yıllık bir yerel pazarımızdır. Son 50-60 yıl öncesine kadar da takas usulüydü. Yani yörükler getiriyor, köylerle takas yapıyorlar para olmadan. Eskiden öyleymiş. Hatta buradaki bayanların ifadesi kadınlar panayır diyorlar. Evlenecek olan yeni çiftler veya tanışacaklar o panayırda tanışıyor. Ondan dolayı kadınlar panayır diyorlar. Bu karşıda gördüğünüz çınarlar var. Tarihi çınarlardır. Yaklaşık 500 yaşında olduğunu söyleyebilirim. Buradaki hayvan türleri için de çok farklı bir yer. Karşısı tamamen kargaların olduğu bir yer. Yerde düşen cevizlerden görüyoruz. Minade güvercinlerin yeri. Herkesin kendi popülasyonu. Aynen. Önemli olarak kahvelerin getirdiği koku var. Ama ben o kokunun ne kadar bir yerde olduğunu bilmiyorum. Sonra öğrenince şu an değerli çok iyi.
Kaç yıllıktı bu cami? Camimiz aslında iki tane tarih var. 1237 ve 1301. 1237 medresedeki kitabe, 1301 ise müziği olaraktan 1815'teki yangına bağlı olaraktan Şurada. iki tane tarih koymuşlar. Hı hı. Camimiz Isparta sınırlarındaki en eski ve en büyük cami. Avluyla beraber aynı anda 3000 kişinin ibadet edebilecek kadar çok büyük bir cami. İsterseniz şöyle bir gidelim. Camimiz farklılık olaraktan da baktığımızda ise camimiz 1200'lü yıllarda inşa edilmiş ama dönemsel olarak da tabii 640'larda belki kalan şeylerden Fetih Camisi olarak da kullanabiliriz. Burada gördüğünüz kadran ağaçları özel bir ağaç türleridir. Yukarıdaki Ama ormanlık kahve alan- kokusu var gerçekten. kahve kokusu. Kahve kokusu. Evet. Bu dünyada 3 yer düzenli kullanılıyor. 1 Sultanahmet, 2 Kabe, 3 Eğirdir. Biz Kabe'den düzenli olarak getirip her hafta düzenli olaraktan kullanılacak. Bize büyüklerimiz hep şey der. Kabe'nin şeyleri, olukları Anadolu'ya bakar. Kabe'den bir hat çizerseniz İstanbul'a, Kabe, Kudüs, Eğirdir ve İstanbul olaraktan geçtiği üzerine bir inanç var, genel inanç. Çok güzel. Huzur. Eğirdir Belediyesi personellerinden Mustafa Bey'in yanından ayrıldık. Bize verdiği bu değerli bilgiler için kendisine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar bir videomun daha sonuna yaklaştım. Isparta'nın Eğirdir ilçesini gezdik. Vaktimiz kısıtlı olduğu için seyir terasına çıkamadık. Oraya da bir dahaki sefere gelince artık gideceğiz. Bir sonraki videom Barla Köyü olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer videolara da bir göz atarsanız sevinirim. Belki ilginizi çeken videolar olabilir. Bu tür içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum da eklerseniz beni mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.